Efendimiz Aleyhisselam'ın varlığı niye gereklidir? Kainatta hüsnü sanat varsa Efendimiz Aleyhisselam olmak zorunda. Burada ne demek istiyor biliyor musun? Kainatta gördüğünüz her ince ayrıntı ve sanat mükemmel bir şekilde bezenmişse, örülmüşse, dizayn edilmişse buna kesinlikle muhatap olmak zorunda diyor. Bu her kaide için geçerlidir. Kainatta gördüğünüz insanın ürettiği her şey ama her şey bir muhatap için geçerlidir. Bugün pazara çıkıp en saçma şeyi oraya koyun, almayacak hiç kimse yoktur. Şu kordonun kırmızısı, mavisi de var. Kırmızısı varsa buna biri diyebilir mi? Ya abi ne gerek var, kordonun kırmızısı olur mu? Hayır. Buna bir muhatap var ki bunun kırmızısını üretmişler. Şu gömleğin laciverti. Biri diyebilir mi? Abi yeşil dururken lacivert niye? Hayır diyemez. Niye? Bunun laciverti var ki bunu anlayan muhatabı da var demek. Kimi araba var, direksiyonu normal. Kimi arabada direksiyonda kırmızı bir dikiş var. Arabaya 3000 lira daha zam geliyor. Biri diyebilir mi? Bu ne saçmalık? Diyemez. Teorik bakmamız lazım. Demek muhatabı var. Muhatabı varsa o adam onu üretir yani. Yapar. Birisi bir saat yapsa saatin şurasına elmastan yapsa. Biri diyebilir mi? Abi ne gerek var onu niye elmastan yaptın? Diyemez. Niye? Elmas varsa muhatabı da var. Risale-i Nur'dan bir cümleyle gireceğim. Madem kainatta hüsnü sanat, bil müşahede vardır ve katidir. Elbette Risale-i Ahmediye şuhud derecesinde bir katiyetle sübutu lazım gelir. Şimdi konuyu tek bir cisim üstünden ele alacağım. Hazır mısın? Şimdi bak çiçekçiye gidiyorsun. Arajman diyorlar, duydunuz mu? Abim diyorsun, kız istemeye gidiyorum, bana bir arajman. O adam önce şuradan 3 tane gülü aldı. Sonra dedi ki abi 3 de beyaz gül katayım mı dedi. Dediyse muhatabı var. Demek 3 beyaz gülün fazla oluşunu önemseyen biri var demek. Doğru mu? Kat dedi. Bak biri diyebilir ki ya bu yeter. Hayır. O adamda ne kadar sanat detayı varsa o kadar muhatap var demek. Bunu anla. Adam dedi ki çok güzel kokan öksü otu sallıyorum. Yeşil yeşil de bunlardan araya katayım mı? 3 lira da o. Kat abi kat. Kattım. Adam dedi ki bak abi bir ucuz kağıdım var parlıyor, bir de mat kağıdım var daha pahalı. Hangisiyle sarayım bunu? Şimdi hem parlak hem mat varsa demek onu anlayan muhatap var. Bak çok önemli ha. Şu zihniyeti çıkarın ha. Ne gerek var ona? Hayır. Ona muhatap var. O yüzden o kadar çeşitliliği var. Yurt dışında var bilmem kaç katlı çiçekçiler var. Kaç katlı binalarda. Niye? Çünkü ona muhatap var. Dedin ki abi mat kağıdı sar güzel olsun. Kızı bir kez isteyeceğiz. Aldı sardı. Dedi ki abi bunun hani dışına bağlayacak ya o mat kağıdı. O ipi plastik kurdele mi yapayım yoksa kırmızı güzel ipim var ama o daha pahalı. Mavi ipim var, sarı ipim var. Bir baktım böyle bir raf ipi var. Demek ki bir raf ip rengini, çeşidini, kalitesini anlayacak muhatap var. Hem vereceği hem üreten anlıyor bundan. Çift taraflı bir anlayış var. Dedik ki bu ipin üzerinde biz bunlara bir de tutacak yapıyoruz. Daha rahat tutun altı sarkmasın diye. O altından vereceğim tutacak. Bu tavuk dönere koyduğun gibi poşet mi olsun? Altın bezelisi var, elmas bezelisi var, zümrüt diyebilir mi ya? Bunlara ne gerek var? Diyemez. Niye? O kadar çeşit varsa o kadar onu anlayacak bir muhatap var demek ki. Bak ama anlıyor muhatap şu an. Dedin ki işte altın biraz da gümüşlü olsun. Onun altına da onu koydum. Dedi ki abi bunu böyle vermeyeyim. Bunun kendini biraz daha göstermesi için buna sim atmamı ister misin işte? 10 lira farkla sallıyor. Biri diyebilir mi bu simime ne gerek var? O simi ekstra bir parçası varsa onu anlayan muhatabı var demek. Muhatap olan adam dedi ki evet biraz da sim at. Tam giderken dedi ki biraz da koku sıkayım mı? Eve girdi mi güzel bir rahiye olur. Sık dedi. Koku alternatifi varsa anlayan var. Bir baktım bir oda koku açtı. Hangi kokudan? Demek o kadar çeşit koku varsa her birini seven bir muhatap var demek. Tamam dedin şu kokudan sıktın. Dedi üzerine bir de beyaz köpük sıkayım hacimli göstereyim mi? Dedin evet beyaz köpük de sık hani böyle köpük hacimli göster. Tamam onu da sıktım. Tam giderken dedi ki bunu rahat taşıyabilesin diye bunun konulduğu şöyle bir kutu şeklinde tutacak da vereyim mi? Dedim olur ver. Karton mu istersin, elmas mı istersin, zümrüt mü istersin, ahşap mı istersin, hangisini istersin? Böyle bir oda çeşit gösterdi. Bir oda çeşit varsa demek onu anlayan muhatap var. Tamam dedi şunu ver. Tam kapıdan çıkarken dedi ki bak bu yağmurda kalırsa bütün emek gider. Bir de bu tutacağın üzerine ben şemsiye niyetli poşetlerim var. Vereyim mi? Ver dedim. Peki dedi ki hangi poşeti istersin? Bakkal poşeti gibi olan var. Güneşi reflekte eden var. İçi gazlı olan var. Bir poşeti var o var. Tamam dedi şu içi gazlıya. Onu da verdi. Bir baktım bagaja sığmıyor. Dedi ki biz bu çiçeği sizin arkanızdan eve kadar götürebiliriz. Peki götürmek için son model. Bu arabamla mı götüreyim? Bununla mı götüreyim? Adam onu da seçtirdi. Görüyor musun bak bir çiçek deyip geçemiyorsun. Bir arajmana konuştunuz Sinan. Hani yeryüzündeki çiçek sayısını konuşmadık. Bitki sayısını da konuşmadım. Onların yaprak çeşit sayısını da konuşmadım. Bir arajman bu kadar muhtelif şekilde, hüsnü sanatlı bir şekilde varsa ve katıysa elbette buna muhatap da şuhud derecede katı olmak zorundadır. Bir arajman bile. Peki az önce söylediğim bir çiçeğe anlayabilecek ancak bir muhatap satıcıysa ki adam üretmişse muhatabı vardır. Adam o arabayı üretmişse muhatabı. Adam o gömleği üretmişse adam o en pahalı saat üretmişse, bu kainat yaratılmışsa, peki sen misin? Tamamını anlayacak kainat, muhatap. Tamamını anlar mısın?
Anlayamazsın. O zaman boşuna mı üretildi tamamen? Hayır. Bu kainattaki bütün güzelliklerin, hikmetlerinin zahiri ve batını en ince ayrıntılarına kadar ayrıntılı bir şekilde tamamını anlayabilecek bir muhatap olmak zorunda. Buna en büyük delil bu kainattaki hüsnü sanattır. Madem bu kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve katidir, bütün bu hüsnü sanatın tamamını en ince ayrıntılarına kadar anlayabilecek bir muhatap olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın olması şuhud derecede katidir. O yüzden nübüvvet mesleği şarttır ve ona en yakışan, en kıymetli olanı da Muhammed Mustafa'dır.